Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Finercy firmasına ürünü bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Gelin kutumuzu açalım, ürünümüzü masa üstüne alalım ve birlikte incelemeye başlayalım. Öncelikle pillerle ve bataryalarla uğraşan arkadaşların elinin altında bulunması gereken bir cihaz olduğunu belirtmek istiyorum. Onun haricinde hobi amaçlı olarak edinebilirsiniz. Ancak yeni gümrük mevzuatı nedeniyle bu ürünü Türkiye içerisinden edinmek biraz sorun olabilir arkadaşlar. Bu ürün bana mevcut gümrük mevzuatından önce, yani bu 30 euroluk yasadan önce geldiği için şu anda elimde yen alacak arkadaşlar bu ürüne erişemeyebilir. En azından Türkiye içinden satışlar biraz sıkıntılı olabilir. Bunu belirttikten sonra ürünü tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an kutu içeriğini tamamen masamın üzerine aldım. Şöyle bir tane Type-C kablomuz var arkadaşlar. Bu kablo üzerinden ürünümüzü şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda ürünün yaptığı kayıtları, ölçümleri arkadaşlar hafızasından alarak bir Excel dosyası yardımıyla bilgisayarımıza aktarıp bilgisayar üzerinden de bu bilgilere erişebiliyoruz. Şarj ve veri aktarımı için bağlantımız burada arkadaşlar. Yine buradan ise proplarımız var. Proplarımızı bağlayacağız. Ardından ürünü çalıştırarak sizlere göstermek istiyorum. Bu ürünü kullanarak pillerin gerilimlerini ve iç dirençlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle silikon bir kablosu var. Bu oldukça kaliteli ve güzel bir kablo. Kablomuzu hemen buradaki yuvasına yerleştiriyoruz. Ardından bunu sabitleyerek arkadaşlar kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ürünü çalıştırmadan önce şöyle kullanım kılavuzunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. İngilizce ve Çince gelen bir kullanım kılavuzuna sahip. Bu kullanım kılavuzunda inceleyebilirsiniz. Bu şekilde kutu içeriğini kısaca anlatmış olduk. Ortamdaki ışığı ayarlayarak ekranı daha iyi görmenizi sağlıyorum arkadaşlar. Cihazı açtığımızda bu şekilde cihaz bizi karşılıyor. Şu anda tarih ve saat bilgisini de burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu verilerin size faydası, dediğim gibi, yaptığınız ölçümleri daha sonra bilgisayar üzerine aktararak tüm verilere ulaşmanız sağlanıyor. Böyle bir güzelliği var. Cihazımızın menüsüne birazcık bakacak olursak, cihazımızın ekranında üst kısmında mevcut bataryanın, pilin veya akünün voltaj bilgisi, bu alt kısımda ise arkadaşlar iç direncini görebiliyoruz. Zaten cihazımızın üretim amacı da bu. Pillerin, bataryaların, akülerin iç direncinin ölçülmesini sağlamak. Bu iç direnci özellikle hızlı bir şekilde pillerde seri olabilir, paralel olabilir, arıza tespiti yapma noktasında çok işinize yarayacak. Pillerle, batarya tamiriyle uğraşan arkadaşların kör yük olmadan ya da bataryayı deşarj etmekle zaman harcamadan hızlı bir şekilde problemli bataryaları bulmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Üretici firmanın batarya ile ilgili paylaşmış olduğu bilgi sayfasına bakarak bataryanın iç direncinin değişim oranını veya ölçtüğünüz değeri gelen bilgi sayfasındaki verilerle karşılaştırarak batarya hakkında hızlı bir şekilde karar vermenizi sağlayacaktır. Cihaz menüsüne buradan erişiyoruz arkadaşlar. Burada en çok kullanacağınız buradaki geçmiş modumuz arkadaşlar. Burada yaptığınız ölçümleri, birden fazla bataryanız varsa iç dirençleri ve voltaj bilgilerine hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor arkadaşlar. Burada yine voltaj kalibrasyonumuz, direnç kalibrasyonumuz, ses ayarımız, buradaki zaman ayarımız, ekran parlaklığı ve dil ayarları, yine otomatik kapanma özelliği ve olur da bir şekilde cihazı karıştırırsanız ya da ayarlarını karıştırırsanız fabrika ayarlarını almanızı sağlayan bir resetleme ayarımız menü içerisinde mevcut. Kullanımı oldukça basit ve kolay bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hemen kısa birkaç ölçüm yaparak cihazın çalışmasını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cihazın kullanımını hızlıca göstermek için elimde farklı markalara ait 2 tane 18650 pilimi görebilirsiniz arkadaşlar. İlk pilimin ölçümünü hemen propları ilgili kısma temas ettirerek yapmak istiyorum. Bakın, birinci pilimi test ediyorum.
Birinci pilim yaklaşık olarak 30-35 ohm civarında bir değer verdi arkadaşlar. 3.7 voltluk bir gerilime sahip. Bu pilimizi şöyle alıyoruz. İkinci pilimi ise hemen hızlıca test etmek istiyorum. Bakın burada bu ise daha düşük bir iç dirence sahip. Yaklaşık 1.5 ohmluk 1.6 ohm civarında bir iç dirence sahip. Bunların üreticilerinin bilgi sayfalarına bakarak bu piller hakkında hızlıca bilgi sahibi olabiliriz. Ya da işte üreticiye ulaşamıyorsunuz da arkadaşlar, seri bağlı pilleri, sonuçta hücreler birbiriyle aynıdır, hızlı bir şekilde iç dirençlerini ölçerek yük altında farklı sonuçlar alabilirsiniz. Yük altına almadan gerilim ve iç direnç değerlerini kıyaslayarak arkadaşlar pil hakkında hızlıca bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bir cihaz. Hemen normal bir akü ölçümü de yapmak istiyorum. Elimde şöyle bir aküm var arkadaşlar. Hemen akünün ilgili kutuplarına proplarımızı bağlıyoruz. Hızlı bir şekilde akümüzün iç direncine erişmiş olduk arkadaşlar. Şu anda 12.2 volt gerilim ve yaklaşık olarak 16 ohmluk bir iç dirence sahipmiş şu an ölçümünü yaptığım akü. Böylece bir inceleme videomuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Finersi firmasına ürünü ücretsiz olarak bize gönderdiği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ürünü satın almak isteyenler için videonun açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma bağlantısını bulabilirsiniz. Türkiye içerisinden ürüne erişmek sorun olabilir, ancak yurt dışından bizi takip eden takipçilerimiz bu bağlantıyı kullanarak rahat bir şekilde ürünü temin edebilirler. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.